Burasıydı. Selamünaleyküm. Mecbur kameraman yok. O yüzden kendi kendime seni çekiyorum sadece. Nereye gideceğim? Şu montu bir eldivenleri alalım. Motorla geldiğim için. Havada soğuk bayağı. Evet, soğuk. Zaten o yüzden kimse gelmek istemedi çekime. Buraya mı geçelim? Aynen öyle. Buraya geçelim. Buraya geçelim. Nasıl gidiyor? İyi abi. İyi gidiyor. Senin nasıl gidiyor? Saçlar gitmiş. Saçlar gitti. Askerlik bitti. Bitti. Kurtuldun, attın üstünden. Aynen, o iyi oldu. Nasıl geçti askerlik? Askerlik biraz stresliydi de. Çok mu Vallahi. şey yaptılar? Ya Yolladılar bana- seni. Beni çok yormadılar açıkçası da. Ben yürüyüş ekibinde değildim çünkü. Ha, sen Hı. muaf mıydın yürüyüş ekibinden? Ben silahçıydım. Silahçı Ha. seçtiler beni. Silahçı. Aynen, silahları falan temizliyorduk. O yüzden öyle çok fiziksel bir aktivite olmadı. Ha. Öyle her gün yürüyüş şeyine gitmedim yani. Atışa götürdüler mi seni? Götürdüler. Kaçta kaç attın? 3'te 2. 3'te 2 mi? Aynen. Şeye benzemiyor değil mi? Valorant'taki. Vallahi. Ama bayağı keyifli bir şey. Özellikle atış günü şimdi işte 400 kişi atışa gidiyoruz, tamam mı? Atışın Hı hı. başında şimdi 15'li gruplar halinde atış yapıyorlar. Aha. 5-5-5 böyle 3 farklı yol oluyor. Orada ilk atışlar yapıldığı zaman silahlar böyle daha yeni, o gün ilk defa kullanılıyor ya, barut kokusu geliyor böyle o barutun patlamasından. Sonra o koku gitti de bayağı herkes atış yapmaya başladı. 3 tane attın değil mi? 3'te 2. Aynen. Ama seni bıraksalar akşama kadar atardın orada. Akşama kadar atarım. Silahı 100 tane seviyorsun. çok güzel. Ben Peki normalde... komutandan skill'le vandal istedin mi? Yok ya. Komutanlar kendileri diyordu. Valorant'a benzemiyormuş değil mi zaten diye. Sen biliyorlar mıydı? Söylemiş Biliyorlar, miydin? bazıları biliyordu. Biliyor muydu? Ha, iyi bari. Peki en baştaki ilk sorudan başlayayım. Riyans Nick'in anlamı var mı? Riens Nicky'nin anlamı yok da nereden geldiğini anlatayım. Riens'te benim ismim Enes Ecirli. Hı hı. Ortadaki harfleri alınca böyle Enes'teki NE oluyor tam. Ecirli'de de İR oluyor. Neir oluyor. Sonra ben onu ters çevirdim. Rien oldu. Sonra da S koydum. Böyle rastgele. Güzel oldu. Allah Allah. Aynen. Bunu da şeyden buldum bu arada. Ya ben böyle eskiden Nickim Holy Marksman'dı benim. Ses. Ha? Biraz sesini yükselt. Tamam. Konuş. Ben keserim onları. Benim eskiden nickim Holy Marksman'dı. Ben LoL oynuyordum. Böyle kutsal nişancı gibi böyle bir nickim vardı. Valorant'ta da hep onu kullandım başlarda. Sonra dedim ya ben profesyonel oyuncu olmak istiyorum. Kendime bir nick bulmam lazım. Holy Marksman olmuyor. Sonra araştırdım böyle nick nasıl bulunur. Gördüm şey diyordu işte profesyonel oyuncular nicklerini kendi isimlerinden falan buluyorlar. Ben de öyle girdim ismimi yaza yaza öyle rastgele. Bir geceni buna ayırdın. Aynen öyle. Böyle Riyans Hatta bir dedik. gece böyle yarım saatte Yarım buldum. saatte yani. buldun. Aynen. Mantıklı Ama mı? güzel bir nick oldu. Hoşuma gitti bayağı bir. Riyans güzel Nick. Zaten Enes'le alakalı zaten. Riyans, Enes diye. Oradan Yani olduğu onu belli şey aslında. diyorlar çok. aslında. O sondaki ENS var ya, Riens. Onu Enes'ten geldiğini zannediyorlar. Tam öyle değil işte aslında. Karışımı. Aynen. Sen Estucu'dayken takım olarak hani ikinci oldunuz o sezon. Evet. Daha Heretics'e gitmeden önce. Mesela o sezon Dişli Atletik şampiyon oldu. Ama onlardan kimse hani şeye gitmedi, transfer olmadı EMEA'ya. Ama siz işte Rizi, sen, Power'a, BBL'e gitti işte. Sen Heretics'e gittin. Bu takım olayları tam olarak nasıl oluyor? Yani Stats'a mı bakıyor? Mesela Dişli Atletik'ten kimse gitmedi ama sizden 3 kişi EMEA'ya gitti. Evet. Bir tek Luxic var, o da tekrar FM'e dönmüştü o sezon mesela. Aynen. Bu olaylar tam olarak nasıl dönüyor? Yani takımlar oyuncu seçerken statslara göre mi bakıyor yoksa oyuncuların buyout parasına göre mi davranıyor? Bunu bize açıklayabilir misin? Bence çok fazla etken var. Direkt bir şey etken diyemem. Senin nasıl oldu mesela? Benim nasıl Direkt. oldu? Ya direkt şöyle, Neil Heretics'in koçu o zamanlarda, Neil Zinho. Onun böyle kendine yaptığı bir işte tryout listesi var. Gençlerden oluşuyor çoğunlukla. Beni oraya koymuş maçlarımı izleyip. Yani benimki biraz rastgele yani. Sonra Hı. beni denediler. Bayağı beğendiler. Takımdaki oyuncular çok beğendi falan. Benji özellikle. Hı hı. Öyle oldu. Senin peki şeyin var mıydı? Yani hedefin var mıydı? O mesela Estucu bitti o sezon. İkinci oldunuz. Ben Senin- buradan giderim
Evet. Ben buradan EMEA takımında oynarım diye bir hayalin var mı yoksa bir anda mı gelişti? Vardı. Şöyle. Ya ben açıkçası S3'deki performansımı bayağı beğeniyordum. Diyordum yani %90 VJT yaparım diyordum ama sonra sezon bitti, baktım bana hiçbir teklif yok. Ben bayağı böyle bir şok oldum. Şok oldum değil de böyle bir üzüldüm de yani. Çünkü bekliyordum. Hı hı. Belirli bir süre böyle bir teklif gelmedi. Sonra bu Heretics'ten işte tryout teklifi geldi. Orada bayağı mutlu olmuştum. Orada da zaten o listedeki son kişilerden biri benim. Bildiğin o listenin sonlarındayım. Bir sürü oyuncu zaten denemişler halihazırda. Ben işte en son girdim. Yani Benji bayağı böyle direkt koça demiş. Yani bunu alalım direkt falan demiş. Meclis aracı oldum. Yani bayağı beğendiler. Onun dışında bu oyuncu hani transfer konusunda da bence şöyle bir durum var abi. Bir oyuncuyu izlerken yani kumaşını anlayabiliyorsun oyuncunun, anladın mı? Anladım. Yani nasıl bir oyuncu olduğunu görebiliyorsun. Bu şu demek değil. Şimdi örnek veriyorum, Digital Tactics kazandı diye oradaki 5 oyuncu bizden çok daha iyi oyuncular anlamına gelmiyor. Sonuçta takım oyunu. Belki iyi hazırlanamadık. Belki onlar günündeydi, biz günümüzde değildik. Hı hı. Hani bu direkt her oyuncu bizden daha iyi olduğu anlamına gelmiyor. O yüzden hani finalde mesela kaybettik diye yani Kötü oyuncu olmuyoruz. aynen kötü oyuncu olmuyoruz kısacası. Kısacası öyle. Aynen öyle. O Heretics'ten başka takımla tryout atmadın değil mi o zaman? O Direkt zaman Heretics attın. aynen. Beğendiler ve seni aldılar. Aynen. Bana Evet. şey dediler yani. Eğer bizi beğendiysen sen de direkt local'layalım. Başka daha da takıma tryout Çok atamazsın iyi, dediler. çok şanslıymışsın. Çünkü Ben ben tamam bayağı dedim. oyuncu tanıyorum. 20 tane 30 tane takımla aynı sezonda tryout'a giren. Sen ilk demek ki olacağı varmış. Aynen öyle. Olacağı varmış. Sen peki kendini hep öncü rolünde mi geliştirdin oyun başından beri? Yok, ben kariyerimin ilk başında Jet oynuyordum. Duelist Jet oynuyordum. oynuyordun. Aynen. Aha. 2021'de benim amcamın takımı vardı, Unity Sports. O benim ilk takımım. Abimle birlikte oynuyordum hatta takımda da. Jet oyuncusuydum, bildiğin Duelist oynuyordum. Sonra benim bilgisayarım aşırı kötüydü. Böyle 144 Hz monitörüm vardı ama 100 FPS'ten yukarı çıkmıyor bilgisayarım, öyle söyleyeyim. Hani 144 Hz bile alamıyordum. Sonra baktım böyle olmuyor yani. Benim rol değiştirmem lazım. Çünkü Duelist'te çok kaos çıkıyor. Yani side'e giriyorsun, açman lazım falan. Evet. Çok kaos olduğu için ben dedim rol değiştireyim. Gittim Ranked'da Sova Breach oynamaya başladım. Başta full. Kendimi öyle geliştirdim Ranked'da. Sonra da Surreal'den bana teklif geldi. Surreal'e girdim. Oraya da direkt zaten öncü rolüyle girdim. Hatta tam %100 hatırlamıyorum da oraya işte şimdi öncünün iki farklı şey oluyor. Bir reveal oluyor, bir daha çok böyle full support, KO Breach tarzı. Hı hı. Ben oraya ilk girdiğimde yanlış hatırlamıyorsam ben Sova'yla başladım direkt. Sonra beni şeye koydular. JJ ile biz rol değiştirdik o zaman. Beni daha çok böyle Breach tarzı daha ağır support'a koydular. Sonra yine ben Sova'ya geçtim falan. Böyle orada da sürekli değişmeli oynuyordum. Ama O efsane kaldı. Alfa Jar'da aynen. kaldı. o zamanlar çok da iyi değildim zaten. Hı hı. Valla Alfa bizi taşıyordu o zamanlar. Yani. Alfa bizi taşıyordu. Valla ağır taşıyordu yani. Sermet abi de arada böyle çok iyi maçları oluyordu. Masik. Sermet de mesela çok iyi oyuncu bana göre ama işte Sermet abi iyi ya. o zamanlar işte bazen olmayınca olmuyor. Aynen. Kader ya. Evet. Peki Valorant önce oynadığın bir oyun var mı FPS oyunu olarak? LoL oynamışsın ama FPS oyunu olarak. Ya FPS olarak keyfine CS oynuyordum ben. Keyfine. Aynen. Çünkü dediğim gibi bilgisayarım aşırı kötü olduğu için bir de. Hı. Ondan önce bu arada bu 100 FPS'ten önce ben full laptopla oynuyordum. Valorant çıktığında bile. Kapalı Hı. beta'da ben full laptopla oynuyordum. Benim ana bilgisayarım oydu zaten. O zamanlar da hani FPS oyunu oynayamıyorsun. Apex Legends var mesela, biliyor musun? Biliyorum, o çok kaldı mı o zaman? Benim en sevdiğim oyun. Tamam mı? Ben onu yükledim ilk çıktığı zaman. Yemin ediyorum 15 FPS. O karakter hareket etmiyor yani. Bir tane kahve bekliyordun. Yok. Aha. CS oynuyorum. CS zaten 45 FPS falan. 45-50 FPS laptopla. Ne var abi? Pentium 4 falan mı var? o zaman? Yok ya ama yani bilmiyorum. Zaten monitörün şeyde 60 Hz ya laptopların. Hı. Zaten 60 FPS'in üstü olsa da çok da bir anlamı olmuyor da. Benimki de kasıyordu yani CS'de. Biz mahalleden arkadaşlarla oynuyorduk. Öyle. Laptopta oynanmıyor ya FPS Aynen. oyunu. Laptopta LoL, Mol, Dota, Moto oynarsın Oynuyorum. ama... Ben de çocukluğumdan beri LoL oynadım. LoL'de sporcu olmak istiyordum zaten, o yüzden LoL'de. dolayıydı. Hı. Aynen. Peki Champions finali kaybettikten sonra ne yaşadın? Üzüldün mü? Champions finalinde fena üzüldüm. Ya ben şöyle bir şey anlatayım. İnanıyor muydunuz o zaman? Tabii çok inanıyorduk. Ya şimdi o finalde oynuyoruz ya abi, son map. Comeback atmaya başladık biz o finalde. En son map'te. 2-2. Son map'i de 9-3 falan kaybediyoruz. Ağır kaybediyoruz. Sonra biz round almaya başladık bayağı böyle. Sonra o Kangang'ın meşhur bir roundu var. Bize karşı Guardian'la açılıp 4 vurdu böyle. Hı hı. Abis'te. O roundda comeback hayallerimiz suya düşüyor zaten. Neyse. Şimdi maçı kaybediyoruz.
Ben ekrana böyle mal gibi bir 10 saniye bakıyorum. Tamam mı? Şok oldum yani. Böyle bir duygu yok içimde. Bitti artık her şey. Tamam mı? Kalkamadım oturduğum yerden. Evet. Ağlayasım da gelmiyor. Hiç, böyle duygusuz kaldım, ekrana baktım. Tamam mı? Kilitlendim. Sonra baktım Benji deli gibi ağlıyor böyle. Buğuya sarılmış. Ben hala böyle ağlayamıyorum, bir duygu yok. Aradan bir böyle 30 saniye falan geçti abi. Tamam mı? Bir yarım dakika geçti. Bana bir anda bir hisler geldi böyle. Bir anda böyle. Bir ağlamaya başladım. Çok kötüydü. Duygu boşalması yaşadın sen. Aynen. Ama çok Çünkü fena. duygu belirsizliği, sonra duygu boşalması Aynen. yaşadın. Başta hiçbir şey yoktu. Sonra fena ağlamaya başladım. Bir de şeyde çok kötü hissettim ben. Şimdi sahne böyle tam yuvarlak şekilde ya. Biz buradayız. Hı. Kaybeden takım sahnenin önüne gidip işte selam veriyor bütün izleyicilere. Sonra arkaya doğru yürüyor. Şimdi biz kaybeden takım olduğumuz için ileri doğru gittik. Karşı tarafta böyle geldi. Ortada da kupa var. Biz selam verdikten sonra dönüp o kupanın yanından böyle iki taraf karşılıklı olarak geçiyoruz. Fist bump yapıyoruz. Orada ben ağlıyorum abi. Karşı taraf mutluluktan ağlıyor. Biz üzüldüğümüz için Herkes ağlıyoruz. ağlıyor. Tamam mı? Ortada da kupa var. Böyle kupanın yanından geçiyoruz. Orada bir son kez böyle kupaya bakıp üzüldüm yani. Böyle. Şeyin var ya, fotoğrafı Neymar'ın böyle Dünya Kupası karşısında. Aynen. Onun gibi oldu. Şey- Olsun ya şans. Ama o zaman da kanka life game attı. Evet. Zaten oyunun rekorunu kırdı o. Evet. O zamanlar oyun 4 senelikti işte. Hı. 4 senede bir turnuvada alınmış. Yani bir Ne yaptı maçta o 5 canlı o Sunset'te? Size 5 kişi vurdu. bir şeyler yaptı yani. 111 kill aldı o Evet. filmde. Peki şu an Heretics'te oynamak istiyorsun, oynuyorsun pardon. Hani böyle oynamak istediğin bir takım var mıydı ya da region var mıydı? Ya şöyle, region olarak ben NA'de oynamak istiyorum. Deneyde. Aynen. Bayağıdır. Yani bu benim hayalim. Hatta 2022'den beri söyleyeyim. O zamanlardan beri hayalim. Bir gün gideceğim zaten de ne zaman olduğu daha belli değil. Deney. Aynen. NA'de var mı böyle bir takım? Under Thieves NA'de falan. şöyle, direkt tek attım bu arada. Tek mi attın? Under Aynen. Thieves mi? Şöyle, o da şundan dolayı. Ben ta Valorant'tan önce bu arada. Closer'ı çok seviyorum ben. Closer. Aynen. Her videosunu izliyordum ben. Hatta Royal Bandit zamandan beri de takip ediyorum onun espor maçlarını. LoL'de esporcu olmak istediğim için izliyordum yani. Sonra Hundred Thieves'e gitti. Ofis turu yaptı. Ben o ofis turunda Hundred Thieves'in ofisini çok sevdim. Sonra dedim ya ben bir gün bu takıma gireceğim dedim. Öyle o zamandan beri kendime bir hedef koymuştum. Bir de Asuna vardı galiba orada. Aynen. Orada Asuna senelerdir, 3-4 senedir Evet. oynadı çocuk. Under Thieves güzel takım. Adı var. Eski takım. Merchleri falan çok güzel. Merchleri falan da güzel. Bayağı güzel. Peki oynamakta neye zevk aldın? Duo var mı? Duo. Best Duo. Derler ya Best Duo. Best Duo. Düşüneyim bakayım. Böyle Evet. o yani şey derler ya böyle, ya zaman ne çabuk geçiyor ay falan, hani böyle, anladın mı? Makara kara. Valla bilmiyorum Çok ya. zevk Ben alıyorum. çok fazla insanla duo oynuyorum da böyle. Eski böyle takım arkadaşlarımdan falan düşününce biri gelmiyor aklıma. Şu anda Mert'le oynamayı seviyorum bayağı, Wood'la. Wood'la. Hı hı. Aynen. Ranked oynarken aşırı çok eğleniyoruz onunla biz. Real life'da da Berlin'de falan çok eğleniyoruz yani. Hı hı. Ama her hafta halı sayıyoruz burada da zaten. Evet. Anlattım az çok. Mert diyeyim ya buna. Wood mu? Aynen. Wood. Benji falan değil. Ya Benji'yi de çok seviyorum. O da best dolarımdan da. Türk yok mu hiç? Mert'ten başka. Mert'ten başka Yigox var. Yigox, Tanıyorsun belki. hı hı. Aynen, Yigox benim öz kardeşim gibi. Aramızda 2 yaş fark var ama o bana abi der. Ben ona kardeşim derim. Hı hı. Böyle abi kardeş gibiyiz onunla. Yani ona az çok yardım etmeye çalışıyorum kariyerinde, oyunculuğunda. Böyle çok iyi bir çocuk. Fenerbahçe'de galiba. Aynen, FB'de. Fut Akademi. Fut Akademi'de. Aynen. O zaman Mert diyelim ona. Bir de Yegox diyelim. Aynen. Türk. Tamam. Mert ve Yigox. Ha, o zaman asıl soru geliyor. Sevmediğin bir oyuncu var mı? Sevmediğim Nefret bir ettiğin, oyuncu. gıcık kaptığın. Vallahi yok ya. Ya bırak şimdi. Vallahi. Yani, İlla ki vardır seni tilt eden. Ranked bile olsa olur. ha, pro oyuncu değil de normal birkaç kişi var Ranked'da beni çok tilt eden böyle. Söyle. Ya böyle çok Halo Ranked takip edenler belki biliyordur. Brimstone Zinho diye bir adam var. Adamın nicki bu bildiğin. Evet. Bir de onun dostu var, Odin Abuser. Çocuklar 2 kişi giriyor, Odin oynuyorlar ve altlı üstü falan oturup böyle Hiç tarıyorlar. umurumda değil yani Riot'da. Yok, bir de şöyle o Brimstone Zinho dediğim eleman Molly line-up'ları falan biliyor her yerden böyle bombaya. Yani dünyanın en tilt edici şeyi, ben geçen monitörü kıracaktım 2-3 gün önce. Karşıma gelmişler 3 maç üst üste. Bir de şey de olay değil, kazanıp kaybetmek de olay değil. Ya ben keyif almak için oynuyorum oyunu. Kazanıp kaybetmek önemli değil. Bak o attığımız 3 maçın ikisini biz kazandık zaten. Birini onlar kazandı.
Ama ben oyundan keyif almıyorum. Beni sinir ediyorlar yani. Anladın mı? Alt F4 adasın gibi. Aynen öyle. O yüzden onlar Bir de Mobbing Sage diye bir çocuk Mobbing oluyor Sage yani. ben de bloklu. Evet, ondan da nefret ediyorum. Sen onu nereden biliyorsun oğlum? Vallahi Biz de helal yayın olsun. izliyoruz. Yani şeyde Pro Arena'da yok. Yok ya, Pro'da yok öyle. Mert'in vardı mesela. Valla. Gerçi Mert'in yoktu ya. Mert de şeyi sevmiyor mesela. Orkus'u sevmiyor. He. Ha. Onun çok hater var ya. Vallahi var ya. Peki oyun oynarken hem yani Pro Arena'da karşında zorlandığın bir oyuncu var mı? Zorlandığım bir oyuncu, ya şöyle, zorlandığım genel olarak bir oyun türü var benim. Ben bunu daha önce çok defa açıkladım. Ben böyle belirsiz oyun oynayan oyunculara karşı çok zorlanıyorum. Yani bir mantığa dayalı değil de böyle rastgele, hani ne hissediyorsa ona göre oyun oynayan oyunculara karşı çok böyle zayıf kalıyorum bazen. Hı hı. Eğer o gün böyle kendi %100'ümü veremiyorsam beni böyle hazırlıksız yakalayıp tilt edebiliyorlar. O yüzden daha çok, örnek veriyorum, Avrupa'da, NA'de belli bir oyun tarzı varken Asya tarafında daha böyle değişik oynuyorlar ya oyunu. Hı hı. Biraz daha hani mantıksız oynuyorlar bana kalırsa. Hı hı. O yüzden mesela Çin takımlarına karşı falan oynarken biraz böyle zorlanıyordum ben. Hı hı. Onu diyebilirim yani. Ama bir oyuncu söyleyecek olursam da zorla. Onu da Leo derim belki. Çünkü Leo mu? yani Leo'ya ben bir sezon oynadım karşısında. Bir final oynadım onlara karşı Grand Final'da. Grand Final'da ben bayağı iyi oynuyordum. Yani Fnatic'e karşı, Avrupa normal bu. Avrupa finali. Ben bayağı iyi oynuyordum. Çocuk hasta. Karşımızda yani Hasta. bayılacak, ayıptır söylemesi. İçimizden geçiyor ama. Ama ateşi çıktı. Kusuyor falan. Ona Ağır rağmen. hasta. Gelmiş Breeze'de bize 25'e 5 falan bir şeyler oynuyordu böyle. Ağır smurfluyordu bizi yani. O çocuk da yok oldu gitti. O biraz unlucky oldu ya. Anlaki oldu. Aynen. O zaman Leo diyoruz. Aynen. Aynen. Peki e-sporcu olmasaydın bir mesleğin var mıydı yani okur muydun? Yok ya, ben okulu bıraktım. Liseter mi? Aynen. Liseter. O da sırf e-sporcu. Ben Sürreal'deydim o zamanlar. Hı hı. Sürreal'de bana dedi Hakan abi, Afron Fire, dedi, senin performansında bir düşüklük var dedi yani. O da sırf yorgunluktan yani. Sabah okula gidip geliyorum. Okuldan zaten 4'te mi ne geliyorum? 4.30'da. Antrenman 5'te başlıyorum. Yani tek 10-15 vaktim dakika bir ara var. bildiğin yani üstümü değiştirip yemek bile yiyemem. Bilgisayarın başında yemem lazım, anladın mı? Üstümü değiştirip bilgisayara geçmem lazım. Dedim abi ben okulu bırakırım, sıkıntı yok. Ben de zaten okul okumayı da çok seven bir insan değildim açıkçası. Öyle ama espor dışında bir meslek söyleyecek olsam %100 aşçılık derdim. Ben yemek Aşçılık? yapmayı seviyorum bayağı. Ha, Aynen. aşçılık. Yemek yapmayı sevdiğim için Enes Şef. aynen şef olurdum. Bir hobin var mı peki? Hobim çok var ya. Ya en büyüğü şu an futbol diyebilirim yani. Futbol. Çocukluğumdan beri ben çok oynadım. Hı hı. Halı saha yapmak. Aynen. Ben çocukluğumda zaten kulübe falan gidiyordum da. Sonra tabii olmadı yani. Bir şeyler. Sen bir şeyler denemişsin hep böyle. Ufak. Yani şöyle ben çok küçükken gittim. Sonra dizlerimde şey problemi başladı bende. Aşırı derecede acı çekiyordum ben yani. Büyüme çağında olduğum için herhalde. Hı hı. Her maçtan böyle antrenmandan çıkıyordum. Eve yürüyene kadar dizlerim çok acıyordu. Dedim, bırakacağım yani, yapacak bir şey yok. Ama öyle zaten şeyde bir oyuncu değildim yani futbolda. Yani %100 futbolcu olurdum gibi bir şey de yoktu. Ben sadece kulübe gidiyordum. Çok Şu an halı seviyordum. saha yapıyorsun. Şu an sürekli her hafta halı saha yapıyoruz. Ne mevki ne oynuyor? Forvet mi? Ben şu an forvet oynuyorum. Forvet oynuyor. Aynen. Ya bunu benim bütün arkadaşlar bilir. Mert Wood da biliyor. Bende şey yok. Koşma yok şu an çok kilolu olduğum için. Kondisyon Çok yok kilo ama değilsin ya. biraz Hafif daha toplu dersin. yani. Ha. Ama halı saha için bayağı Şeyde kilolu saçlarını yani. kestiğin zaman kilon çıkmış ortaya. Aynen. Saçları O da uzunken var. o kadar belli Evet. olmuyordu. Ben de teknik iyi hala. Hı İyi hı. bitiririm, ne bileyim bir şey yaparım İyi ama bitiririm. öyle. İbrahimovic. Ama koşma olmadığı için Sen de başka kötü bir şey alışkanlık yok. yok. Koşarsın zaten. Değil mi? Bir kilo Sigara vereyim alkol bir, falan aynen. yok. Hiçbir şey yok bende. Kötü. Kondisyon lazım işte. Kondisyon lazım aynen. Peki bu e-spor sektöründe hani belli bir yerdesin. Daha fazla bir hedefin var mı? Ya Kendi şöyle, hedefin, hayalin. Ne olmak istiyorsun? Ne zamana kadar bu işi yapmak istiyorsun? ben bunları çok düşündüm zamanında. Hala da Evet. düşünüyorum tabii. Hedefler hep değişen bir şey abi benim açımdan. Benim mesela eskiden hedefim sadece şey diyordum. İşte ben bir kere dünya şampiyonu olmak istiyorum diyordum. Şimdi baktım bendeki potansiyel hani bir kere dünya şampiyonu olmak değil. O yüzden şu anki hedefim ben 4-5 defa dünya şampiyonu olmak istiyorum döndü, anladın mı? Anladım. O yüzden ben şu an bir taneyle yetinmek istemiyorum. Olabildiğince hani uzun süreler boyunca bu işi yapıp, örnek veriyorum 30-35 yaşına kadar bu işi yapıp yani bu işteki en başarılı oyunculardan biri olmak istiyorum. Nasıl mesela LoL dendiğinde aklınıza Faker geliyorsa, ne bileyim CS'de işte Simple, Zyvo falan geliyorsa, ben de Valorant denince akla gelen bir isim olmak için çabalıyorum şu an.
Bir de dediğim gibi ben yani yayıncılıktır, odur budur çok fazla hoşuma gitmeyen şeyler olduğu için daha çok hani kariyere odaklı bir insan olduğum için uzun süreler boyunca bu işi yapmak istiyorum. En az 30 yaşına kadar yapmak Ne istiyorum. 30 yaşına kadar? Aynen. Bu koçluk da dahil olarak. Yok, 30 yaşına kadar oyunculuk. Oyunculuk. Aynen. 35'e kadar da şöyle bir düşüncem var. Şimdi 30 yaşına kadar %100 oyunculuk yapmayı düşünüyorum. 30'dan sonrası da örnek veriyorum Angel 34 yaşında mı ne bıraktı zaten. Mesela Evet. daha bu sezon. Bu sezon bıraktı. Aynı şey olacak. 34 ya da 35 yaşında o adam. Boster hala 30 yaşında oynuyor. Ben de 30 yaşından sonra belki eğer hala hani oynamaya elverişliysem oynamak istiyorum. Baktım çok kötüye gidiyorum. O zaman koçluğa geçmeyi düşünüyorum. Anladım. Zaten hani ne derler? EMEA'da bu sezon zaten en iyi oyuncu sen seçildin galiba. En iyi oyuncu değil de En iyi öncü. Aynen öncü. Öncü olarak. Aynen. Yani. Geçen Adam sene de adam- seçilmiştim. Geçen sene de seçildin. 24 pardon. 16 aynen, ben 24 onu ya da bilmiyorum. 25. O zamanlar ödül verilmemişti. Şimdi biz Berlin'e gidince ödül verilecek bize. Ne verecek? Soğuk plaketi falan mı verecekler? Vallahi bilmiyorum. Ben de ödül alacağım Soğuk herhalde. plaketi. Soğuk plaket olmaz da. Altında Riyaz. Öyle. Peki sana şöyle bir soru. Heretics'ten ayrılmak istedim. Önüne iki tane teklif geldi. Aynı şartlarda ama. İkisi de aynı şartlarda. Abi bir tanesi FUT, bir tanesi BBL. Ama sözleşme aynı yani. Hangisine gidersin? Abi sözleşme aynı. Sözleşme aynı, hiçbir fark yok. İkisi de 10 bin dolar veriyor aylık. Mesela yani atıyorum. %100 Şartları birini yapalım. seçmem lazım değil mi? Başka çaren kalmadı artık hani ya öyle deyince de şey oldu. Ya FUT'a gideceksin ya BBL'e gideceksin gibi bir şey oldu. Tamam öyle bir durum olursa ya bu çok ikilemde kalan bir şey de ben muhtemelen BBL derim. Taraftar gücü daha fazla olduğundan dolayı. Hı hı. O da yani şöyle mesela birçok kişi diyor ki çok taraftarın olması hani baskı yapar ya senin üzerinde. Evet. Ben çok baskı hisseden biri değilim o konularda. O yüzden benlik sıkıntı yok yani. BBL'i seçerdim. Çünkü BBL'i daha seçerdim. aynen büyük bir kulüp. Hı hı. Fanbase olarak. Espor'da da sonuç olarak hani fanbase önemli bir şey. Evet. O yüzden BBL derdim. Yani şey dedin ya şimdi hani baskı ben hissetmiyorum diye. Yani sana gelecek kötü bir maçtan sonra kötü yorumları hiç sen hiç önemsemez Yok. misin? Yok. Hiç. Hiç önemsemiyorsun. Eskiden Yani güzel bir şey bu. şöyle söyleyeyim 2024'te ben Heretics'e ilk girdiğimde bizim ilk turnuvalarımızdan bir tanesi Şangay böyle ikinci Masters'ımızdı da sonuç olarak yeni bir takımız ya. Bana orada Niyazinho bizim koçumuz hani çok tembih etti bu durum. Dedik sosyal medyadan gelecek iyi yorumları da kötü yorumları da önemseme dedi. İyi yorumları önemseme deme sebebi de hani bugün iyi oynuyorsun tamam ama dedi yarın bir gün kötü bir maç geçirdiğinde sana iyi yorum atan herkes bir anda kötü yorum atabilir dedi. Çünkü bu esporda yani ayıptır söylemesi abi fanların da birçoğu fake olabiliyor. Evet. Bir gün seni destekleyip yarın oynadığın en kötü maçta direkt hani Hı hı. sana kötü yorum yapabiliyorlar. O yüzden kendi mentalini ve hani hedeflerini sosyal medyadaki insanların konuşmasına göre koyma diyordu yani. Sen de o zamandan sonra Aynen. öyle bir karar aldın hiç Aynen. önemsemiyorsun. Peki bu espor sektöründe yaşadığın en garip olay neydi? En garip olan. Şeyi anlatma onu biliyorum. Stage'deki Snake olayını. Nerede anlattı? Valla Evet. örümcek geldi kafamıza. Evet örümcek geldi onu da biliyorum. Valla başka dur bakayım garip bir olay. Ya garip değil de benim açımdan üzücü bir olay var. Ama çok da garip olmuyor. Şimdi garip olay da düşünemiyorum ama. Hiç böyle enteresan da olabilir böyle. Şeyi söyleyeyim ya. Genel olarak espor. Ya ben ilk defa böyle şaşırdığım yanı 2024'te işte Şangay'dayken biz Çin'de Masters turnuvasında şimdi biz otelden Riot'un bir arabası alıyor bizi böyle shuttle diyoruz. Minibüs gibi bir şey ufak işte. Onunla maçın oynanacağı yere doğru gidiyoruz. Sonra iniyoruz. Arada bir yürüme mesafesi vardı. Orada biraz böyle uzak kalıyordu. Uzak dedim yani yaklaşık 3 dakika falan yürüme mesafesi bir şey değil. Ama o yürüme mesafesinde korumalarla gidip geliyorduk. Etrafımızda abi böyle bildiğin 7-8 tane koruma bizle birlikte yürüyordu. Hatta yağmur yağarken korumalar bize şemsiye tutuyordu böyle hepsi. Vallahi. O garibime gitti yani. Baktığımda bunu hani çok ünlü insanlara Evet yaparlar şey ya. yani Bir, aktörler aynen bir yurt kendimizi dışında. böyle bir ünlü hissettik anladın mı? Garip olan o var yani. Bir de gerçekten orada bu arada fanlar oluyordu. Biz o işte yürüme alanından yürüyoruz böyle. Etrafta fanlar Benji Wood diye bağırıyorlar yani anladın mı? Kendini böyle bir şey hissettim.
Üst tabak. Aynen. Bir ünlü hissettik Ünlü yani. orada, hissettin. Aynen. Peki şimdi 2025'te 4 tane Türk takımı olmuş olacak Pacific BBL Sports. 2026'da. 2026'da. Aynen. 2026 evet. 2005 diyorum hala. Sen bunu nasıl görüyorsun? Bir daha mı iyi görüyorsun yoksa bu kadar çok Türk takımının olması sence iyi mi kötü mü? Abi bence ülkemiz adına çok güzel bir şey. Evet. Ki bence şu an Valorant'ta en çok saygı duyulan ülkelerden biriyiz. Yani millet olarak çok fazla yetenek çıkartıyoruz. Avrupa'ya özellikle. Bayağı güzel bir şey bence. Çok hani temsil ediyor olmamız. Ama benim açımdan şöyle bir şey var. Ben genel olarak Türklere karşı oynamayı yani çok sevmiyorum. Bunu zaten daha önce de söyledim ben birkaç röportajda da. Hı hı. Ee, Şöyle benim açımdan biraz ya şimdi karşı taraf çok düşünmeden oynadığı zaman az önce de söyledim zaten videonun başında başka bir soruya şey yapmıştım. Evet aynen. Yani bir mantığa dayalı oynamayan bir takım geldiği zaman ben hani sinirleniyorum. Tabii bu takıma göre, oyuncuya göre değişir de genel olarak Türklerde böyle bir durum olduğu için daha çok eğime dayalı bir oyun tarzı olduğu için özellikle birkaç oyuncuda beni tilt edebiliyor. Benim açımdan çok da hoşuma giden bir şey değil bir oyuncu olarak. Ama bir Türk olarak, Türk bir oyuncu olarak baktığımda da hoş bir şey. Ama Çok EMEA'da çok hani siz yabancı takımda Türk olan Türkler arasında bir dayanışma var. var. Yani hiç böyle kavgalı ben bilmiyorum. Yok var tabii. Ya bir dayanışma var. Biz zaten Yani. şöyle söyleyeyim 2025'te işte Ruxik, Sociable falan hepsi böyle emeğe çıktığında biz her hafta istisnasız her hafta Nargile. dışarı çıkıyoruz. Evet. O muhabbetler harbi şey değil yani yalan değil bize. Her Evet. hafta nargileye gidiyorduk. Evet. Abi Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Öyle. Öyle bir şey var yani anladın mı? Biz her hafta çıkıyorduk. Aynen. Güzel oluyor. Unutamadığın bir maç var mı? Unutamadığım maç. Böyle hani kariyer maçı mı diyeyim hani kariyer maçı da olabilir. Var. Bir tane var. Hangi maç? 2024 Champions'taki ilk maçımız. FPX maçı. FPX maçı. Aynen. Kaç vurmuştun o zaman? Hatırlıyor musun? Kaç vurduğumu tam hatırlamıyorum da şey istatistiğini hatırlıyorum. Hani KD'deki artı eksi var ya. Hı hı. Ben artı 22 oynuyorum. Takımdaki herkes yemin ediyorum eksi 2, eksi 3, eksi 4 falan. Benim, VLR'ye baktığımda hala öyle duruyor yani. benim senin hakkında unutamadığım bir maç var. BBR maçı. Ascent Backside. Ascent. Guardian'la Ha, 1 ve 3 mü ne atıyorsun? aynen. Ferit çıldırıyor. O 2025'te. Evet. O benim en sevdiğim clutchlarımdan yani. O bayağı keyifliydi. Ben onu hatırlıyorum mesela. Guardian'la 1 ve 3 atıyordum. Aynen. Ve canım da azdı galiba. Asil Guardian. İlk önce KO'yu Tak, vuruyorum. evet. Sonra sağdan Burak bana puşluyor kendi smondan. Onu da vuruyorum. En sonunda da Omun kalıyordu galiba. Onu vuruyordum 1v1. Profek kalıyordu yani. Aynen. Ben hatırlıyorum onu. Bayağı güzeldi o ya. Aynen ben. Peki bu 2025'te yaşadığın bu Aspas olayı bu Rage Base miydi abi? Ya abi ben onu bak ilk defa burada full detaylı açıklayayım. Açıkla. O olayı. Evet. Bak 2024'ün sonunda Champions oynamışız. Biz Aspas'ı eledik biz tamam mı? 2024'te. O zamanlar Leviathan'da oynuyor. Sonra off season oluyor. Biz off season'da Madrid'e gidiyoruz content yapmaya takımla tamam mı? Evet. Videodur odur budur. Orada acılı kanat videosu yapıyoruz. İşte ya soruya cevap vereceksin ya acılı kanat diyeceksin. Ben diyorum ki ben her soruya cevap vermeden kanat yerim sıkıntı yok diyorum. Ama content çıksın diye de o soruya şey sorusu var işte overrated bulduğun bir oyuncu var mı? Ben Aspas dedim tamam mı? O zamanlar yani gerçekten şey düşünüyordum. Belki de göt kalkıklıdır onları eledik falan diye de. Şimdi Aspas herkes böyle Goat falan diyor ya. Biz onu elemişiz böyle. Yani bence dedim ki videoda demek istediğim şuydu. Zaten kötü bir olan oyuncu overrated diyemezsin. Çünkü overrated'ın anlamı zaten abartılan demek. Zaten iyi bir oyuncu ki abartılıyor anladın mı? Evet. Ben diyorum ki sadece. Bence o kadar da iyi bir oyuncu değil. Sadece abartılıyor diyorum. Kötü bir oyuncu olduğunu söylemiyorum. Sonra abi bizim Netflix bu videoyu aylar sonra paylaşıyor. Aradan 6 ay falan geçiyor yemin ederim. 5 ay falan geçiyor öyle paylaşıyorlar. 2025'in ortasında paylaşıyorlar. Bu sefer de Aspas MIBR'da. MIBR'da zaten direkt takım ismi Made in Brazil yani. Adamlar ağır Brezilyalı yani. Evet. Bütün fan Köklü, veriyor en falan. köklü. Aynen öyle. Brezilya. Şimdi böyle olunca da abi bütün takım üstüne alınıyor. Kendi takım arkadaşları, koçları bize laf ediyor. Bize hakaret falan ediyor onların koçları. Yani Twitter'da mı ne? Aynen. Öyle mevzular. Ama benim başımdan da şöyle bir şey var. Ben bu lafı ettiğimde zaten ta 2024'ün sonunda söylemişim. Aspas farklı bir takımda. MIBR'da bile değil. Ve gerçekten öyle düşünmüştüm zamanında. Sonra abi baktım
benim düşüncelerim değişti bu arada Aspas hakkında. Özellikle son Champions'tan sonra 2025 Paris'te. Hı hı. Yani adam oynadığı oyun, bir adam baiter olsa bile böyle bir şey oynayamadı. Ben mesela ben baitlesem takım arkadaşım, ben öyle bir oyun oynayamam, anladın mı? Adamda yetenek var. Adam iyi bir oyuncu, eyvallah. İyi vuruyor da. Ama ben o zamanlar öyle bir şey söyledim. Sonra bütün fanlar falan çıldırdı. Bana ölüm tehditleri geldi. Ölüm tehditleri mi aldın? Tabii Brezilyalılar Kartellerden. öyle. Brezilyalılar sıkıntı. Abime bile yazdılar benim. Abimin Twitter'ını bulup abime demişler ki o mal kardeşine söyle sussun falan yazıyorlar. Kafayı yersin yani. Ama rage bait değildi. Ben o zamanlar gerçekten düşündüm, söyledim. Sonra da pişman oldum. Yani olay şu aslında, 2024'ün sonunda yapılan bir video 2025'te paylaşılıyor. Aynen. Ondan şey veriyor, patlak veriyor. Aynen öyle. Ya bir de onu o zaman 2024'te paylaşsalar bile yine ben linçlenirdim. Çünkü Aspas'ın fanları çok yani. Hı. Ben Aspas'la da konuştum bu arada bu durumu. Konuştun mu? Aynen. Adamın hiçbir derdi yok bende. Benim de onunla bir derdim yok. O çok zaten böyle bir mülayim bir adama benziyor yani. Yani böyle hani şey derler yani, etliye sütlüye karışmayın, sadece Aynen, oyun kendi oynayan halinde birini takılıyor, oynayan aynen. bir de öylesi Öyle gibi. Hani yani. böyle çok şeye karışmayan. Şey de yapmıştı mesela galiba, onun Alpha Jel'de de bir şey vardı. Alpha Paris Final Boss makarası var da Evet. onlar arkadaş zaten. Onlar arkadaş, değil Onlar mi? bayağıdır. Onlar Ondan da bir problem olmadı. Ama yok. mesela olmamasına rağmen, bir problem olmasına rağmen sırf 12 aldı diye mesela linçlediler. Aynen. Fanlar onlar çok delirmiş abi. Değil abi, Harbiden Brezilyalılar yani. manyak ya. Çok şeyler yani. Çıldırmışlar. Peki aim rutinin falan var mı? Benim rutinim ya eskiden vardı da Kovak falan oynadım ama çok değil. Ben az oynadım Kovak falan. Hı hı. Yani düzenli bir rutinim yok. Zaman zaman oluyor. Maç günü rutinim var kendime özel. Maç günü böyle bir totemin var mı? Totem değil, ben anlatayım sana maç gününü Tamam, komple. anlat. Şöyle bir şey yapıyorum. Totem olarak da geçebilir. Ben şarkı dinlemeyi çok seviyorum. Günlük hayatımda ben Hı hı. 7/24 şarkı dinlerim. Maç günleri de şarkıları sırf o anki ruh halime göre dinliyorum. Örnek veriyorum, sabah uyandım. Mesela bu Paris'teki ilk maçımızda oldu bu. Kendimi böyle heyecanlı hissetmiyorum hiç. Ama maç günü benim heyecanlı hissetmem lazım normalde. Çünkü yani maç günü çok güzel bir şey. Hı hı. O heyecanı yakalayamadığım için gidip biraz böyle hype şarkılar dinledim. Kendimi hype'li maça hazırlayayım diye. O gün mesela full hype şarkılar dinledim. Başka zamanda mesela aşırı heyecanlıysam, çok önemli bir maçsa falan ve uyandığım andan beri çok heyecanlıysam daha slow şarkılar dinledim. Kendimi biraz chill'lerim ben. Onun dışında şimdi bu ilk uyandığım anda başlayan bir şey. Hemen tuvaletime girerim, duşumu alırım. Olmazsa olmaz maç günleri. Sonra Almanya'daysak, normal işte lig maçıysa ofise gidiyorum. Biraz oyun oynuyorum. İşte ranked atıyorum bazen. Bazen 3-5 tane deathmatch açıyorum. Sonra takımca bir şeyler yapıyoruz. İşte teori, böyle dry run'dır falan filan. Onları hallediyoruz. Sonra o işte Almanya'daysak dediğim gibi maça doğru giderken 3 araba gidiyoruz biz maçlara. Takımın kiralık arabaları var. O arabada yine böyle full hype şarkılar, kendimizi böyle maça hazırlayacak şarkılar dinliyorum. Bayağı seviyorum öyle yapmayı. Uluslararası turnuvalarda da takımca gidiyoruz böyle minibüsle, az önce anlattığım gibi. O da ayrı keyifli oluyor. Çünkü takımca bir şarkı açıyoruz, söylüyoruz falan. Benji Türk şarkılarını çok seviyor. Saydım diye bir şarkı var. O gün Şanlısoy. O gün Sanlısoy. Sanlısoy mu? Hı hı. Şanlısoy zannediyorum. Sanlısoy. O Saydım şarkısını aşırı çok seviyor takımdaki herkes. Ben o şarkıyı 2024'te dinlettim takıma abi. Takım dedi ki bu şarkı mükemmel dediler. Söylüyorlar. Herkes playlistine ekledi. Direkt Evet. Benji şarkıyı ezberliyor falan. Ezberliyor. Yani. Duman senden daha güzel çok seviyor Benji. Onu da dinliyor. Öyle işte maça hazırlanıyorum şarkıyla falan böyle. Mental olarak tabii bunlar mental hazırlık. Hı hı. Onun dışında da stüdyoya gittiğimiz zaman da benim kendime özel ısınma rutinim var. Buna ben şey diyorum yani üçlü kolon, ya bu Türkçe çevirince çok mantıklı olmuyor da three pillar diyorum ben buna. Performans koçuyla yaptığım bir şeydi bu. Şimdi 3 farklı ana başlık düşün abi. Bir işte fiziksel ısınma, bir mental ısınma, bir de mekaniksel ısınma. Şimdi bu fiziksel dedik gerçek anlamda kolumu, işte bileğimi, aynen. Bildiğin hareketler yapıyorum. Aynen öyle. Mesela tenis topları oluyor bizim. Tenis toplarını birbirimize atıyoruz falan filan. Hani tenis toplarıyla böyle refleks testi ediyoruz. Onlar falan. Bunlar tamamen fiziki olan şeyler. Sonra mental ısınma, görselleştirme diye bir olay var. Visualization. Ben bunlara çok dikkat ediyorum. Mentali iyi hazırlayan şeyler. Bunları yapıyorum. Bir video var işte 8 dakikalık. Game Day Meditation diye. Onu izliyorum işte. Gözünü kapatıyorsun, nefes alıyorsun. Sonra işte maçta yapacağın hareketleri falan düşünüyorsun.
manifestlemek gibi Kendini bir de şey böyle yani. motive ediyorsun gibi. Hı hı. Motivasyon videosu. Ya bu tam motivasyon da değil aslında. Bildiğin beynine hazırlamak gibi bir şey. Ya bu İşe çok, yarıyor mu bunlar? tabii. Çok derin şeyler abi bunlar. Performans koçları zaten bunları çok önem gösteriyor yani. Bunu yapıyorum. En sonunda mekanik olarak kısımları bildiğin oyun içinde. DM, TDM bunlar. Aynen. Maça böyle hazırlanıyorum yani. Genelde böyle hani maç çıkmadan dinlediğin bir şarkı var mı? Bu var. Şöyle. Turnuvadan turnuvaya göre değişiyor bu arada. Değişiyor mu? Aynen. Bir dönem o oluyor, bir dönem o. Şangay'dayken El Mustafa'nın bir şarkısı vardı. Dale Don Dale mi? Yok. Hangiydi ya? Organizeyle olan. Of 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 diye bir şarkısı Ha var. biliyorum Tamam mı? evet o. Tam Bir de Dale'den da bu ikisi. Hangi turnuvada hatırlamıyorum ama biri Masters Şangay'da, diğeri de Champions Kore'de. Bu iki şarkıyı da bu arada işte birini bir turnuvada, diğerini de diğer turnuvada maç günü kesin dinliyordum. Dinliyordum. Aynen. Normalde de bu arada öyle şarkılar çok dinlemem. Ama Gaza getiriyor. aynen böyle boş bir şarkı Aşkım ama çok pardon gibi. aynen böyle keyifli oluyordu yani onu diyorum. Onun dışında kendime şey var. Lil TJ diye bir Amerikalı bir rapçi var. Hı hı. Onun Top of My Game diye bir şarkısı var. Onu her maç günü dinlerdim. Bu sene 2025'te ben Almanca rap dinlemeyi çok seviyorum. Bir de yeni bir yardımcı menajer aldı takım. Daniel diye. Avusturyalı bir çocuk. O da Almanca konuşuyor ama. Şey dinliyoruz onunla arabada. Bu dedim ya 3 tane kiralık arabayla gidiyoruz. O arabayı o sürüyor. Yanında ben alıyorum. Genelde işte biz 2 kişi gidiyoruz. Ya da bir kişi de arkamızda oluyor. Biz full Almanca rap dinliyoruz. Hatta Raf Kamara'yla Label'ın bir şarkısı var Bana Gönder diye. Hı hı. Onda da hem Almanca hem Türkçe partlar var ya. Evet. Çok seviyoruz. Onu birlikte dinliyoruz falan filan. Öyle yani. Almanca'da. Hı. O zaman müsaitse evi gezelim de. Burası senin Ben de oturma buradan odası, başlayayım. aynen. Bizim ev bayağı küçük zaten. Bu Hı hı. arada şöyle bir bilgi de paylaşayım. Ben daha önce evimi hiçbir yerde göstermedim, paylaşmadım. Biraz çekingenlik vardı bu konuda. Hı hı. Ama Teşekkür ederiz. böyle aynen sana bir güzellik oldu yani. Bana kıyak yaptın. Aynen. Artık düşündüm yani aslında biraz da. Çok da utanılacak bir şey yok yani yapacak bir şey yok. Millet daha kötü yerlerde de yaşıyorlar. Yapacak bir şey yok. Yok abi biz hiçbir şekilde onu şey yapmıyoruz yani. Bir sıkıntı yok. Aynen. Ya burada Yani. oturma odası. Hı hı. Böyle. Kendi halinde. Evet. Televizyonumuz var böyle. Aynen öyle. Her yerde de çiçekler var. Evet. Bunlara dikkat et. Bunlar Dün ablamı istemeye geldiler. O yüzden Ha. her yer çiçek. hayırlı olsun. Teşekkürler. Bunları burada kurutuyoruz şu an. Siz toplamda kaç kardeşsiniz? Abim var, ablam var. Ablam ben. En ufak Kardeşiz. sen misin? Aynen. Abin evli. Yok. Abim bekar, ablan evlenecek. İnşallah. İnşallah. Aynen. Burası böyle bir koridor gibi bir yer. Hol. Aynen öyle. Hı hı. Burada Burada klasik anne şeyleri, aynen öyle. Annem. hediyeleri. Bunlar her evde var bunlar, bizde de var. Aynen öyle. Burada bahçeye çıktığım için şeyler, sandalye falan, Aynen öyle. çikolatalar. Bunlar dün geldi galiba. Aynen öyle. Bunları alabilirsin bu arada. Sana da ikramımız. Aa, teşekkür ederim. Bitti abi. Şimdi miyim? ASMR yapmayalım yine. Öyle. Burada tuvalet var. Tuvaletimiz var. Aynen. Burası da benim yattığım oda. Burası senin yaşam alanın. Burası benim yaşam alanım. Evet. Bilgisayarım da burada. Bilgisayarın burada. Alienware 360 Hz değil mi bu? Aynen. Klavye bu Ta- booting mi? Aynen. Bu monitör bu arada şeyden kalma ta. 2022'de Sürreal'den. Sürreal'de almıştım ben bunu. 2022'de almıştım 360. Aynen. Sürreal göndermişti bize. Hı hı. Öyle. O zamandan kalma yani. Gene burada çiçek. Aynen burada yine çiçek. Çiçek. Burada yatıyorsun. Burada mı yatıyorsun, burada mı yatıyorsun? Şimdi daha çılgın bir şey söyleyeyim sana. Hazır Burada yatmıyorum. mısın? Yerde yatıyorum. Bu yatak var ya. Evet. Bunu buradan çıkarıp yere atıyorduk. Abim burada, ablam burada, ben burada yatıyordum. Abim burada, ablan orada, sen yerde Aynen. yatıyordun. Aynen. Şimdi ablan gidecek. Ya şöyle zaten yani ben 2022'den beri sürekli gaming house'larda falan olduğum için Evet. çok da evde kalmıyorum. Ben 2022'de bir ara Sürreal'de bootcamp'e gittik falan filan. Gerçi o çok uzun sürmedi de onun dışında ben bir ara ofiste yaşamaya başladım. Amcamın ofisi var. Hı hı. Ofiste bir tane oda vardı. O oda yani home office gibi düşün. Ofis böyle 2-3 katlı. O odayı bize ayırmıştı amca. Evet. Abimle orada kaldık bir 6 ay falan. 2023'te full S2G ben. 10 ay falan kaldım. 9-10 ay. 2024 Heretik'e girdim. Yurt dışındayım. O yüzden evde zaten sürekli kalmadığım için. Ya bootcamp'ler vesaire gaming house'lar zevkli oluyor arkadaşlar. Aynen. İnsan evini de özlüyor. Ev demek. Tabii. Huzur demek. Evi şey olarak özlüyorum. Ya böyle eve geldiğimde annemin yaptığı bir yemek. Ne Tabii. bileyim.
Veya sokağa girince öyle mahalleye girince gelen o eve Huzur, geldiğin evet eve hissi- geldin. Aynen Şuraya öyle. çıkıp kapının önünde şöyle bir oturmak, böyle Aynen. kafa dinlemek güzel oluyor. Ben de şey bile oluyor. Mesela başka şehirden ne bileyim yurt dışından gelince falan havaalanından gelirken bile bizim semte giren böyle Kavacık'a giren bir yol var. Orada arabayla dönünce bile orada mutluluk gelmeye başlıyor bana. Kendi evime gelmek. Değil mi? Aynen. O huzuru hissediyorsun Aynen aslında öyle, içinde. hissediliyor yani. Bilgisayarın burada, dolapların. Burada bir tane kutu var. O monitörün Monitörün zaten. kutusu. Bu monitörün kutusu mu? Aynen. Bilgisayar açık mı? Bilgisayar değil açayım ya. Sıkıntı yok. Neyse tamam. Bize nasıl oynadığını bir gösterebilirsen. Şimdi, Oturuş tarzın bu mu? Aynen. Şuradan çekeyim bir Şu de. an bu sandalye bu arada evdeki çok iyi değil de Hı hı. ben bayağı değiştirmem lazım. Hiç memnun değilim. Ama genel olarak oynama tarzım direkt bu arada kafama göre benim bir hani ölçü tarzım var. Şimdi monitörle kendi gözüm arasında genelde böyle bir 2 karış falan bir mesafe oluyor ortalama. Bazen bir tık daha yakınlaşabiliyorum böyle 1,5 karış falan. Evet. Genelde uzaktan oynuyorum ama birçok esporcuyu şey zannediyor insanlar hani böyle oynuyorlar falan zannediyor. Burnu yapışık. Aynen ben de öyle bir şey yok. Ki öyle olan esporcu az var bu arada. Hı hı. Klavye Klavye yamuk değil. Klavye böyle değil. Klavye düz duruyor. Çok hafif bir şey var. O da bu hafif şey de sırf bileğim masaya sığsın diye yani. Hı hı. Bileğimi koyuyorum böyle. Hı hı. Çok ufak bir gap var galiba. Şey, elini koyduğun yer. Yani şurası Klavye, işte. evet. Buraya elimi koyuyorum. Hı hı. Onun dışında da Ayaklar birleşik. ayaklar aynen. Ben genelde böyle ya arkada olur ya Hı hı. ayaklar böyle. Bazen ayrı da olur. Çok önemli değil. Koltuktan biraz rahatsız gibisin dediğin gibi. Aynen koltuk biraz sıkıntı. Onun dışında mousepad ile klavye arasında böyle bir 2 parmak falan bir boşluk oluyor. Az bir şey. Evet. Mouse'u da burada oynuyorum. Mouse'u nasıl tutuyorsun? Böyle claw mu Mouse'u- tutuyorsun? Tam olarak böyle tutuyorum. Sadece parmak uçlarımla. Başka avucumun içi hiçbir zaman değmiyor. Evet. O görünüyor mu? Şöyle Görünüyor. Hı hı. O avucumun hiç değmiyor. Böyle. Evet. Mesela Bir adam vurup döndürsene mesela terse böyle. Nasıl böyle çok mu döndürüyorsun? Ne bu, düşük sens mi? yani benimki çok düşük değil, çok yüksek de değil. Benimki Aha. tam ortada. 0.27 sens. Yani baktığında mesela 800 mü? 800. Evet. Şimdi bence düşük olan şey böyle 0.24, 0.23'ten aşağısı düşük olmaya başlıyor. Evet. 25-30 arası, 25 ile yani 3 arası tam. Bence ideal orta. Hı hı. Hatta 3.5 diyeyim. Biraz böyle 27 bu şey değil mi? yapayım. Aynen. 0.27. Böyle 3.5'tan sonra 35'ten sonra falan çok bence artmaya başlıyor. Hı hı. Bu bence tam ideal yani. Zaten bizim takımda şöyle bir şey var bu arada. Wood hariç sanırım. Wood'unki tam olarak neye denk geliyor hatırlamıyorum ama 500 DPI falan oynuyor, biraz manyak da. Takımdaki neredeyse herkesin sensi bu aralıkta. Şimdi Benji'ninki 283, tamam mı? Yani 28. 283. Babacım marjinallik ya. O Aynen. fark. Ama 28 de ona. Bak mantıken direkt 28 oluyor. Benimki 27. Bununki 29 mu ne, öyle bir şey. Hı hı. Eskiden mini bu varken onunki de işte 29 falandı. Çok fark ediyor mu? Yok ya. Yani Ne ya? 27 olmuş, 28 olmuş, bir şey fark ediyor mu? biraz fark ediyor. Şöyle Hı hı. ben bu arada benim eski sensim 29. Ben çok uzun süre boyunca 29 oynadım. Evet. Sonra Heretics'e girince mouse bir yavaş hızlı gelmeye başladı. Mouse kontrol edememeye başladım. Hı hı. Dedim ben bunu biraz düşüreyim. 27 düşürdüm. 0.02 düşürdüm. Evet. Zaten yani aşırı fark etmediği için. Öyle yani. Mousepad'in Artisan. Aynen. Mouse bir Pro mu? Dex mi? Superlight 2. Superlight 2. Kulaklık. Kulaklık da Logitech. Logitech. Klavye Wooting değil mi? Aynen. Klavye Bluetooth onu. Wooting'in makarası ve S'ye basınca duruyor falan, öyle mi? Onunla mı alakalı bir şey? Şey ya olayı. Ben sana onu Google'da göstereyim. Şimdi D tuşuna basılı tutuyorsun ya mesela. Hı hı. Normal bunu az bir şey çektiğim anda bak elim hala basılı orada. Evet. Tamam mı? Hala aşağıda ama burada yazmıyor. Neden biliyor musun? Şimdi bu en dipteydi ya. En dipten elini 1 milimetre çektiğin anda direkt duruyor basması. Ya bu Hı. oyuncu için niye güzel? Şimdi sen yürüyorsun mesela. Elini hafif çektiğin anda bu duruyor. Anladın mı? Normal klavyelerde bunun durması için bu tuşun en yukarı kadar çıkması lazım. He, basma aşamasıyla alakalı. Aynen. Hı. Aktivasyon noktası bunda çok böyle sen ayarlayabiliyorsun işte bunu kendin. Evet. Ve dediğim gibi normal bir klavyede boş böyle ofis klavyelerinde mesela sen A tuşuna basarken elini çektiğinde tuşun en tepeye tekrar çıkması lazım. Bunda en dipte ya tuşu bastın en dipte elini 1 milimetre kaldırsan bile duruyor direkt. Duruyor. Ha. Aynen. O yüzden movement atmakta çok işe yarıyor. Anladım. Yani şey oluyor. Yani tam olarak tuşun yukarı çıkmamasını sağlıyor. Aynen. Hemen Oraya çıkmadan duruyor. hemen durmasını sağlıyor. Evet. Ki bu da sana oyun içinde
kısa süreli de olsa bir avantaj sağladığı için mesela bak şu an ben adamları böyle yürürken vuruyormuşum gibi oluyor. Ha, anladım. Sanki hiç durmuyor. Strafe mi diyorlar buna? Yani buna tam ne dediğini bilmiyorum da Aha. strafe daha çok böyle hem AD Hadi anladım. böyle yürürken Peki en sevdiğin skin ne? Bu aralar hangi skin'i kullanıyorsun? Kronomi mi? yok ben her maç skin değiştiriyorum ya istisnasız. Bende şey var ya ben oyundaki her skin'i çok seviyorum. O Aha. yüzden her maç harbiden değiştiriyorum. Ama en çok sevdiklerim böyle anı olarak mesela turnuvalarda böyle en çok benimle anısı olan skinlerden biri Kronomi Vandal. Kronomi. Aha, Champions'ta 2024 Champions ben böyle en iyi turnuva performansımın olduğu turnuvadır. Onda çok fazla Kronomi oynuyordum. Beyaz Hı hı. Kronomi, bu mor Kronomi çok oynuyordum. O Ve yüzden Vandal mı oynuyorsun hep? Phantom oynuyor yok musun? ben çoğunluk Phantom oynuyorum. Phantom. Aynen. Bu skin'i yeni aldım. Bayağı iyi. Helix. Helix. Aynen. Bunu bayağı bekliyordum marketime. Geldi. Aldım bir hafta falan oldu. Bununla çok Geliştirdin oynadım. mi? Aynen. Bir de mor benim en sevdiğim renk. Zaten bak Phantom da mor. Vandal da mor. Her şey mor. Ben Phantom'da Oni Phantom çok iyi. Yani. Oni Phantom'a da çok. Oni. Ben diyorum ben her skin çok seviyorum. Değil Oni mi? Phantom da favorilerimden yani. Anladım. Öyle. Böyle yani. Öyle. Şey kasıyor mu ranked? Ranked kasıyorum şu an. Kaçsın? değilim ama ya. Şu an 59. Şu an iyi değil. 59. Kötü gidiyor yani. Ben geçen top 6'ya çıktım. Sonra Brimstone Zinyo'lar gelip aynen öyle. Beni sinir ettiler. Odin çekip hayattan küstürürler seni. Aynen öyle. Beni tilt ediyorlar. Ya Ranked'da takım arkadaşlarınla oynayınca daha iyi oluyor ya. Direkt her maçı doğu kere atabiliyorsun yani. Ben Tabii mesela canım. Berlin'de falan Mert'le doğu girince bayağı keyifli geçiyor diyorum ya. Çünkü bildiğin 2v8 atabiliyorum maçlara yani. Evet. Çok tryhard oynayıp. Yani tilt olmazsan atıyorum. Mert bazen çok tilt oluyor da kolay sinirleniyor. Bazen ben tilt oluyorum. Öyle. Güzel. Böyle yani. Burada parfüm koleksiyonu mu var? Burada aynen her şey burada. Benim kullandığım parfüm şu an bu. Erbapura. Bir kere kullandın telefon. Aynen bu arada. Onu mu Askerde kullandın kullandığım işte? telefon. Aynen. Bizim bir akraba var. O benden önce askerden gelmişti hemen böyle bir ay önce falan. Ondan aldım. İyi yapmışsın. Ben de buna benzer bir telefon kullandım 2 ay askerde. Ben kısa dönem yaptım. Güzel yani. O zaman bize müsaade. Teşekkür ederim. Ben teşekkür Beni ederim. ağırladığın için. Ben teşekkür ederim. Röportaj için her şey için. Rica Keyifli ederim. oldu, güzel oldu. Bu kendi videomun kameramanı oldum bu sefer ilk defa. Evet. O zaman böyle yavaştan gidelim. Yavaştan gidelim çık şey olur. Tamam. Montu ve Burada araba nereden çıktı? Ayakkabı koleksiyonu var. koleksiyon olduğundan değil de kutular hep kalıyor ya öyle. Aynen. Eldivenlerimi de alayım. Aynen.